Din ve mitolojideki dünya ağacı. Dünya ağacı UGG Drasil diye okunur. İskandinav mitolojisindeki kökleri çekirdeğe kadar uzanan ağaçtır. Tüm diyarları birbirlerine bağlayan ve koruyan devasa dış budak ağacıdır. Odin'in yüce bilgiye ulaşabilmek için kendini 9 gün 9 gece astığı ağaç, dallarının ve köklerinin 9 dünyaya bağlandığına ve her canlı gibi ölümlü olduğuna inanılır. Odin, İskandinav neo-paganizmindeki tek gözlü tanrı. Tek gözlü olma sebebi bilgelik pınarından içebilmek için diğerini feda etmesinden dolayıdır. Eski Norsça'da YGG ya da YGGR Tanrı Odin demekken Drasil bir ek olup at ya da ağaç olarak çevrilirken atın asılı olduğu ağaç olarak da çevrilmiştir. Bu sebeple YGG Drasil ya da eski Norsçedeki yazılışıyla YGD Drasil, Odin'in atı Sleipnir, Odin'in ağacı olarak İskandinav mitolojisinde geçmektedir. Aynı zamanda evrenin büyük ağacı olarak 1770'lerde literatüre geçerken kül ağacı olarak da bilinip bu da kıyametin kopacağı gün olan Ragnarök'e bağlanmıştır. Kıyametin kopacağı gün olan Ragnarök'te ateşe verileceğine inanılırken kül ağacı denmesinin bir başka sebebi Avrupa ve Asya'daki şamanizm olup şamanizm ve irfan ilişkisi üzerine durulmuştur. Eski dilde UGD Drasil olarak okunup modern çeviride Yggdrasil olarak okunan YGG Drasil, zeytingiller familyası olan diş budak ağacıdır. 9 dünyaya bağlanması ile İskandinav Tanrılar Meclisi'nin ağacın etrafında toplanmış olmasından gelmektedir. Bu sadeleştirme İskandinav mitolojisini anlamamızı kolaylaştırırken ağacın yapraklarının ve dallarının görünmeden tüm evreni sardığı bilinmektedir. Bu sebeple dünya ağacı adını alırken içinde yaşayan tanrı, tanrıçalar ve kahramanlar İskandinav mitolojisinin bir nevi betimlemesidir. Güneydoğu Asya mitolojisindeki dünya ağacı. Borneo adasında yaşayan Dayak halkının inanışında dünya ağacının oluşumu şöyle anlatılmaktadır. Gergedan kuş, Ranjing, Mahatala Langit ile Tambon adlı dişi birbirlerine birer kelime söylediler. Ve bunun üzerine Mahatala Langit başını hemen tepesinde değerli taşın pırıl pırıl parladığı başlığın üzerine doğru kaldırdı. Altın başlık dikilen bir hayat ağacı halini aldı ve bu hayat ağacı altın çiçeklerle kaplandı. Bu altın bolluğu sağlayan bir altındı. Hayat ağacının her tarafında beyaz fil dişi gibi parlayan meyveler vardı. Maatala'nın kız kardeşi veya eşi Putir Selong Langit kafeste dişi bir gergedan kuş muhafaza etmekteydi. Bir gün bu kuş kafesinden çıkarak uçtu. Uzakta hayat ağacını gördü, ağacın üzerine kondu ve çiçek goncalarıyla meyvelerle beslenmeye başladı. Ranjing Maaga Langit doğruldu ve üzeri değerli taşlarla kaplı karmasını kaldırdı. Kamanın sivri ucu göklere değince Putir yakalandı ve gökleri delip yırtan bir erkek Tambarirang yani gergedan kuş adını aldı. Tambarirang uzayda yükselen hayat ağacını gördü. Sonra dişi gergedanı fark etti. Uzayda yükselen hayat ağacına doğru yöneldi. Hayat ağacının yosunu ile beslendi. Ama dişi gergedan kuşun ağız sulandıran çiçek goncalarını ve meyvelerini yediğini görünce içinde kıskançlık kabardı. Ayaklarıyla hayat ağacına vurdu. Hayat ağacı uzaya yükseldi. Bu kadar yükseklere çıkan hayat ağacını gagasıyla parçaladı. Birden beyaz çiçek goncaları altın gemi ve deniz yılanı gemisiyle diye adlandırılan sarı bankkiral ağacından yapılmış bir tekne halini aldılar.
Bunun üzerine büyük boynuzlu dişi gergedan kuşu ağacın fil dişi gibi parıldayan budaklarıyla ayaklarıyla vurmaya başladı. Ağacın fil dişi gibi parlayan budakları yayıldılar, aşırı bir şekilde gerildiler ve insan halini aldılar. Bu üzerinde Sincang yani şal bulunan bir kadın görüntüsüydü. Hint mitolojisinde dünya ağacı. Bhagavad Gita'da bahsi geçen dünya ağacı Asvata adıyla bilinen dev bir incir ağacı olup yeraltı dünyası ile cenneti birbirine bağlamakta, yapraklarından vedaların kutsal sözleri yazmaktadır. Pers mitolojisinde dünya ağacı. Yeryüzünde var olan ilk ağaç olduğuna inanılan dünya ağacı Sayana adıyla bilinmekte olup başlangıç okyanusu Vorukasha'nın ortasında olduğuna inanılmaktaydı. Şifa ağacı adıyla da bilinen Sayana aynı zamanda yeryüzündeki tüm bitkilerin oluşmasını sağlamıştır. Gao Kerena, Pers mitolojisindeki kökleri yeryüzünün merkezindeki Vourakasa okyanusuna dek uzanan zirvesine efsanevi Kamros kuşunun tünediği hayat ağacının adı olup inanışa göre bu ağacın tohumları yiyenlere ölümsüzlük özelliği kazandırırdı. Yakın Doğu mitolojisindeki dünya ağacı. Fırat Nehri'nin kenarında yer alan dünya ağacı Kuluppu adıyla bilinmekte ve bu ağacın odununun şifa verdiğine inanılmaktaydı. İskandinav mitolojisindeki dünya ağacı. Tanrı Odin'in kendini 9 gün boyunca YGG Drasil adıyla bilinen dünya ağacına asarak runik yazı bilgisine ulaştığına inanılmaktaydı. Yahudi mitolojisindeki dünya ağacı. Kabala'da bahsi geçen sepirot ağacıyla palmiye olarak tasvir edilmekte olup yeraltı dünyası ile cenneti birleştirdiğine inanılmaktaydı. Sibirya mitolojisindeki dünya ağacı. Buryat halkının inanışında bir adı olmayan dünya ağacı devasa bir huş veya söğüt. Maya mitolojisindeki dünya ağacı. Samanyolu ile özdeşleştirilen dünya ağacı Yax imix kıhe, ilk yeşil ipek pamuk ağacı ve Vakah Kan, gökyüzünde uzanan adlarıyla bilinmekte, yeraltı dünyası ile gökyüzünü birleştirildiğine inanılmaktaydı. Germen mitolojisindeki dünya ağacı. Hayat, şans ve bereketin sembolü olarak kabul edilmekte, genç kızların çeyizlik nakışlarında, demircilik ürünlerinde, kapı üstü ve sandık süslemelerinde sıkça rastlanmaktaydı. Yaşam ağacı 6 taç yapraklı çiçek veya yıldız formunda tasvir edilmekte, kimi yazarlarca ağacın aynı zamanda cennet bahçesinde simgelediği iddia edilmiştir. Türk mitolojisindeki dünya ağacı. Yeryüzünün göbeği üzerinde Bay Ülge'nin oturduğu yere dek uzanan kökleri arasından sarı renkli bir çeşit ab-ı hayat suyu fışkıran bir çam ağacı olarak düşünülmektedir. Kırgızların Manas destanının Ertöştük hikayesinde gökyüzünü destekleyen bu dev ağaçtan bahsedilmiştir. Altay şamanları ayinler sırasında gerçekleştirdikleri seyahatlerinde dünya ağacının gövdesini merdiven olarak kullanmaktadırlar. Sibirya Tatarları ise dünyanın merkezinde gökyüzüne dek yükselen demirden bir dağın üzerindeki 7 dalı bir kayın ağacının dünya ağacı olduğunu düşünmekteydi. Bayterek, Türk mitolojisindeki dünyanın tam orta yerinde yer alan ve kökleri yerin altının derinliklerinde, dalları gökyüzüne yükselen, dolayısıyla yeraltı ve yer ve göğü birbirine bağlayan ağacın adıdır. Şamanist inanışta özellikle kayın ağacı olarak kutsal sayılmakta, şaman ayinlerinde doğum ve düğün gibi kutlamalarda önemli bir sembol olarak varlığına rastlanmaktaydı. Bu ayinlerde ibadet ve saygının yanı sıra bölgenin ruhunu bağlamak amacıyla da yapılmaktaydı. Çünkü aynı gelenek bir ağaca bir bez ya da iplik bağlamak şeklinde de uygulanmaktadır. Bayterek,
şaman ağacı ve tamirterek adıyla da bilinen bir dünya ağacı varyantıdır.